Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en karanlık ve aynı zamanda en trajik hikayelerinden birini paylaşacağım. Bu, ölümün efendisi Karahan'ın, aşk acısının onu nasıl korkunç bir intikam yoluna sürüklediğinin hikayesi. Karahan, yeraltı dünyasının hükümdarı, ölümün ve karanlığın mutlak efendisidir. Onun adını duyanlar titrer, gücünden korkarlar. Ama bu korkunç tanrının da bir kalbi vardı ve bu kalp, onu sonunda mahvedecek olan büyük bir aşka tutsak oldu. Bu hikaye, aşkın gücünü, kaybetmenin acısını ve intikamın yıkıcı etkisini anlatan epik bir trajedi. Karahan'ın hikayesi, sevginin nasıl hem en güzel hem de en tehlikeli duygu olabileceğini gözler önüne seriyor. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik karakterin hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda ölüm tanrısının nasıl aşka düştüğünü, bu aşkın onu nasıl değiştirdiğini ve sonunda nasıl korkunç bir lanete dönüştüğünü keşfedeceğiz. Hazırsanız, karanlık ama bir o kadar da derin olan bu yolculuğa birlikte çıkalım. Karahan, Tengri'nin yaratılışında önemli bir rol oynayan, ölüm ve yeraltı dünyasının mutlak hükümdarıydı. Adındaki kara kelimesi sadece rengini değil, aynı zamanda gücünün derinliğini ve gizemini de simgeliyordu. Onun krallığı, dünyanın en derin katmanlarında yer alıyordu. Burası, ölenlerin ruhlarının geldiği, karanlığın hiç bitmediği ve zamanın farklı aktığı gizemli bir diyardı. Karahan'ın sarayı, siyah obsidyenden yapılmış görkemli bir yapıydı ve her köşesi ölümün gücüyle parıldıyordu. Karahan'ın görünümü gücü kadar etkileyiciydi. Uzun siyah saçları omuzlarına dökülür, derin kara gözleri her şeyi görebilirdi. Giysisi gece karanlığından dokunmuş siyah bir pelerindi ve üzerinde ölüm yıldızları parıldardı. Elinde taşıdığı asa ise ruhları kontrol etme gücüne sahipti. O, soğuk ve hesaplı bir hükümdardı. Duygularını asla belli etmez, her kararını mantıkla verirdi. Yeraltı dünyasındaki düzen, onun katı kurallarıyla sağlanıyordu. Ölümün zamanı geldiğinde hiçbir güç onu durduramaz, hiçbir yalvarış onu etkilemezdi. Binlerce yıl boyunca Karahan bu düzeni korumuştu. Ölümler zamanında gerçekleşir, ruhlar yer altına iner, doğal denge sürerdi. O, işini mükemmel yapan, duygusuz bir tanrıydı. Ama her güçlü varlığın bir zayıflığı vardır. Karahan'ın zayıflığı ise henüz keşfedilmemişti. Ta ki o gün gelene kadar Karahan'ın hayatını değiştirecek o an, sıradan bir ölüm görevinde gerçekleşti. Yeryüzünde genç bir kadının ölüm zamanı gelmişti ve Karahan her zamanki gibi ruhunu almak için yeryüzüne çıktı. Bu kadın Altın adında bir prensesti. Güzelliği efsanevi, kalbi pak ve ruhu masumdu. Ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve son nefeslerini veriyordu. Karahan ona yaklaştığında beklenmedik bir şey oldu. İlk kez Karahan bir ölümlünün güzelliğinden etkilendi. Altının yüzündeki huzur, gözlerindeki masumiyet ve son anında bile taşıdığı umut, Karahan'ın donmuş kalbinde bir şeyler uyandırdı. Altın, Karahan'ı gördüğünde korkmadı. Onun gözlerinin derinliklerine baktı ve şöyle dedi: "Sen de çok yalnızsın, değil mi?" Bu basit cümle, Karahan'da binlerce yıldır hiç hissetmediği duyguları uyandırdı. O anda ölüm tanrısı duraksadı. İlk kez görevini yapmakta tereddüt etti. Altının ruhunu almak istemiyordu. Ama kural, kuraldı. Ölüm zamanı geldiğinde hiçbir güç onu durduramazdı. Görevini yerine getirmek zorundaydı ama bu sefer farklıydı. Altının ruhunu alırken onun son sözleri kulağında yankılandı. "Umarım bir gün mutlu olursun." Bu sözler Karahan'ın içinde fırtınalar kopardı. Altının ruhunu yer altına götürdüğünde ona farklı davrandı. Onu diğer ruhlardan ayırdı. Özel bir yerde tuttu. İlk kez bir ölüyü kayırmıştı. Altının ölümünden sonra Karahan bambaşka biri oldu. Gün geçtikçe onun hatırası zihninden çıkmıyordu. O saf gülümseme, o anlayışlı bakış, o şefkatli ses,
Hepsi Karahan'ın ruhunu esir almıştı. Başlangıçta bu duygularla mücadele etti. Bir ölüm tanrısının aşık olması mümkün müydü? Bu doğal düzene aykırıydı. Ama kalbi dinlemek istemiyordu. Her gün altının ruhunu ziyaret ediyor. Onunla konuşuyor, sessizce yanında oturuyordu. Altının ruhu da Karahan'dan etkilenmişti. Ölümden sonra bile onda gördüğü yalnızlık ve acı ona dokunuyordu. Yavaş yavaş aralarında derin bir bağ kuruldu. Karahan, altın için yer altında özel bir bahçe yarattı. Burada ölümden önce sevdiği tüm çiçekler açıyordu. Bu bahçe, karanlık krallıkta tek renkli yerdi. Altın, burada mutluydu ve Karahan da onun mutluluğunu izlemekten keyif alıyordu. Ama bu aşk yasaktı. Ölüm tanrısının bir ruhla aşık olması, evrensel düzeni bozuyordu. Diğer tanrılar bu durumu fark etmeye başladılar. Tengri bile Karahan'ın değişiminden haberdar oldu. Karahan artık görevlerini eskisi gibi yapamıyordu. Ölüm zamanı gelen insanlara merhamet gösteriyor, bazen ölümlerini erteliyordu. Bu durum doğal dengeyi bozuyor, düzeni alt üst ediyordu. Altın ise Karahan'ın kendisi için neler feda ettiğini görüyor ve bundan mutsuz oluyordu. Onun mutluluğu için düzenin bozulmasını istemiyordu. Tengri artık müdahale etmek zorunda kaldı. Karahan'ı huzuruna çağırdı ve durumun ciddiyetini ona anlattı. "Sen ölümün efendisisin," dedi. "Duygularına kapılarak düzeni bozamazsın." Karahan ilk kez Tengri'ye karşı çıktı. "Binlerce yıl görevimi yaptım. Biraz mutluluk hakkım yok mu?" diye sordu. Ama Tengri kararlıydı. Doğal düzen bireysel mutluluktan daha önemliydi. Tengri, Karahan'a bir seçenek sundu. Ya görevine düzgün bir şekilde devam eder, altını unutur ya da tanrılık gücünü kaybederdi. Karahan için imkansız bir seçimdi. Altın bu durumu öğrendiğinde Karahan'dan büyük bir fedakarlık istedi. "Git," dedi. "Görevini yap. Benim için dünyayı karanlığa sürükleme." Ama Karahan dinlemek istemiyordu. Günler geçti ve durum daha da kötüleşti. Karahan'ın ihmal ettiği görevler yüzünden ölümler zamanında gerçekleşmiyor, yaşlılar çile çekmeye devam ediyor, hastalıklar son bulmuyordu. Dünya, ölümün yokluğunda daha büyük acılar yaşıyordu. Altın, sevdiği adamın tüm dünyaya zarar verdiğini görünce son kararını verdi. Karahan'dan onu tamamen unutmasını, kendi ruhunu yok etmesini istedi. "Eğer beni gerçekten seviyorsan bırak gitsin," dedi. Bu istek Karahan'ı derinden sarstı. Sevdiği kadın ondan kendisini öldürmesini istiyordu. Bu dayanılmaz bir acıydı. Karahan en zor kararını verdi. Altını sonsuza kadar kaybetmek pahasına görevini yerine getirmeye karar verdi. Ama bu karar onda derin bir öfke uyandırdı. Eğer aşka sahip olamayacaksa, o zaman hiç kimse aşka sahip olamamalıydı. Altının ruhunu yok ettikten sonra Karahan'ın kalbi tamamen karardı. Artık merhamet diye bir şey tanımıyordu. Ama sadece görevini yapmakla yetinmeyecekti. Dünya onun acısını hissetmeliydi. İlk olarak ölümlerin zamanını değiştirmeye başladı. Genç aşıkları, mutlu çiftleri, yeni evlenenleri hedef aldı. Aşkın tadını alan herkesi cezalandırmak istiyordu. Eğer o aşkı yaşayamayacaksa kimse yaşamamalıydı. Sonra yer altından karanlık ruhları yeryüzüne göndermeye başladı. Bu ruhlar insanların kalplerindeki sevgiyi söndürüyor, mutlulukları karartıyordu. Dünya giderek daha kasvetli bir hale geliyordu. Karahan'ın gazabı o kadar büyüktü ki, ölüm sadece beden için değil, ruh için de anlam kazanmaya başladı. İnsanlar fiziksel olarak yaşıyor ama ruhen ölü gibilerdi. Sevgi, umut ve mutluluk yavaş yavaş dünyadan siliniyordu. Diğer tanrılar, Karahan'ın bu intikamcı tavrını durdurmaya çalıştılar ama o artık dinlemiyordu. "Benim acımı yaşamalısınız," diyordu. "Aşkın ne demek olduğunu öğrenin, sonra onu kaybetmenin acısını çekin." Bu duruma Tengri bile müdahale edemiyordu çünkü teknik olarak Karahan görevini yapıyordu. Sadece bu sefer merhametsizce yapıyordu. Karahan'ın karanlık intikamı aylar sürdü. Dünya sevgisiz, soğuk bir yer haline geldi. İnsanlar birbirine güvenmiyor, aşık olamıyor, mutluluk bulamıyorlardı. Bu durumu gören diğer tanrılar, özellikle de Akan'a müdahale etmeye karar verdi.
Akan'a, Karahan'ın yanına gitti ve onunla uzun uzun konuştu. "Acın çok büyük," dedi. "Ama masum, insanları cezalandırarak Altın'ın ruhuna saygısızlık ediyorsun. O, sevgiyi öğretmek için yaşadı, sen ise nefret yayıyorsun." Bu sözler, Karahan'ın içindeki son iyilik kırıntılarını uyandırdı. Altın'ı gerçekten seviyorsa, onun değerlerine ihanet etmemeliydi. Sevginin gücüne olan inancını kaybetmemeliydi. Akana, ona bir çözüm önerdi. Eğer Karahan, intikamına son verir ve eski düzene dönerse, Altın'ın ruhu ona özel bir hediye bırakabilirdi. Her gerçek aşığın ölümünde, onların ruhları kısa bir süre bile olsa buluşabilecekti. Bu öneri, Karahan'ın kalbindeki buzları eritti. Altın'la olan anılarını, onun sevgi dolu sözlerini hatırladı. İntikamının ne kadar yanlış olduğunu anladı. Karahan, tüm karanlık ruhları geri çağırdı ve dünyayı eski haline döndürdü. Ama bu durumun bir bedeli vardı. Artık kendi duygularını tam olarak kontrol edemeyecekti. Bu yüzden bazen gerçek aşıkların ölümünde fazla acımasız davranabilir, bazen de fazla merhametli olabilirdi. Bu, Karahan'ın lanetiydi. Sonsuza kadar aşkın gücünü hissedecek ama hiçbir zaman ona sahip olamayacaktı. İşte böylece sona eriyor Karahan'ın trajik aşk hikayesi. Bu efsane bize aşkın gücünü, kaybetmenin acısını ve intikamın yıkıcı etkisini çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Karahan'ın hikayesi, aşkın sadece güzel duygular getirmediğini, bazen en derin acıları da yaratabileceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda gerçek sevginin bile bazen fedakarlık gerektirdiğini de öğretiyor. Bu hikaye günümüzde de çok geçerli. Bazen sevdiğimiz kişiler için en büyük sevgi gösterimiz onları bırakabilmek olabilir. Karahan gibi acımızı başkalarına yansıtmak yerine o acıyı anlamlı bir şeye dönüştürebiliriz. Türk mitolojisindeki bu derin hikaye, insani duyguların ne kadar evrensel olduğunu da gösteriyor. Binlerce yıl önce anlatılan bu efsane, bugün bile kalbimizde yankı uyandırıyor. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisinin hangi hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Karahan'ın hikayesi gibi bazen en büyük güç acımızla nasıl başa çıktığımızda gizlidir. Unutmayın ki her son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve sevginizi hiç kaybetmeyin. Hoşça kalın.